Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle ünlü bir markaya ait yeni sezon kazak yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay, sırasıyla takip ederseniz kolaylıkla yapabileceğiniz bir kazak. Ben de ayrıntılı bir şekilde video içerisinde bahsediyor olacağım. Yine aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. İplerimden videonun başlangıcında bahsediyorum. Saturdiobi.com'dan temin ettim. Ne kadar miktarda kullandığımı da videonun sonunda bahsediyorum ama yine sizler için renk kodlarıyla beraber açıklama kısmına ekliyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Ayrıca linkini de bırakıyorum. İstediğiniz rengi ya da birebir aynı renkleri tercih ederek kazağınızı oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi hem ne kadar kullandığımı hem de renk kodlarını açıklama kısmına yazıyor olacağım. 3 milim tığ ile örgümüzün başlangıcını yaparak devam edip kazağımızı tamamlayacağız. S beden 36 beden için geçerli. Siz de S beden 36 beden kullanıyorsanız birebir aynı ölçülerde çalışabilirsiniz. Üzerimde duruşunu da Instagram adresimde paylaştım. Yine takip etmiyorsanız açıklama kısmında linki bulunuyor. Tıklayıp takip edebilir. Orada inceleyebilirsiniz nasıl durduğunu merak ediyorsanız eğer. Benim üzerimde salaş bir şekilde durdu. Dar bir yapıda değil. O yüzden S beden 36 beden için geçerlidir. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer beden büyütmesi yapmak isterseniz öncelikle kazağımızın ön kısmından bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çünkü ön başlangıç kısmımız göbek kısmından başlıyor ve bu motifimizi büyütüyoruz ve bedenimizi belirliyoruz. O yüzden farklı bir bedende çalışmak istiyorsanız buradaki ön parçanızı büyütmeniz gerekiyor. Eğer boyu sizin için yeterli, sadece genişliğini de genişletmek istiyorsanız ben de o şekilde yaptım bir sıra. Normalde kare şeklinde sürekli dönerek ilerliyoruz. Ama dediğim gibi boyutu sizin için yeterli. Artık uzatmak istemiyorsanız sadece enine genişletmek istiyorsanız sadece yan kısımlardan sıraya devam ederek genişletebilirsiniz parçanızı. Ben de sadece bir sıra buradaki sağ tarafta ve sol tarafta giderek parçamı tamamladım. Video içerisinde göreceksiniz zaten. Beden büyütmenizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi ölçülerimden de bahsetmek istiyorum. Bakın boyun boşluğundan itibaren ölçtüğümüzde 39,5 santim. Genişliğini ölçtüğümde 42 santim. Ve tamamıyla ölçtüğümüzde ise 46 santim ölçülerinde kazağımızı tamamlıyoruz. Şimdi kol kısmı ise bu tabi şu an ütülenmiş hali olduğu için sayılarda farklılık olabiliyor. Üzerine bir ütüleme yaptım. 46 santim. Kol genişliğim ise 15 santim genişliğinde. Dediğim gibi bir ütüleme yaptım. Şunu da söylemek istiyorum. Ütüleme işlemimizi örgümüzün ön kısmından değil ters kısmından esneterek gayet güzel düzeltmeler yaparak buharlı bir şekilde ütüleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama dediğim gibi örgünüzün ön kısmından değil ters kısmından ütüleme yaparsanız daha iyi olacaktır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. İplerimi saturdiobi.com'dan temin ettim. Sizler için açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Lady Yarn Baby Touch markasını tercih ettim. %50 koton, %50 akrilik karışımdan oluşuyor. 50 gram 135 metre uzunluğunda. 3 milim tığ kullanarak örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Elimde şu an 4 tane rengim var. Modeli de incelediğimizde 4 tane renk geçişli yapılmıştı kazak. Birebir aynı renkleri yakalamayı tercih ettim. Krem rengi, bordo, lacivert ve turuncu rengim var. Videonun sonunda yine ne kadar miktarda, ne kadar ip kullandığımdan da bahsediyor olacağım. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi ben kazağımı tamamlayıp geldiğim için sizler için yeni bir başlangıç yaparak ilerliyor olacağız. Dediğim gibi ayrıntılı bir şekilde aktarıyor olacağım. Şimdi göbek kısmından bir başlangıç yapıyoruz. Turuncu rengimizle başlangıcımızı yapıyoruz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bakın bu şekilde 1-2 kez döndürüyorum. Tığımın ucuna ipimi takıp içerisinden çektim ve bu şekilde halkamızı oluşturuyoruz. 1-2 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 1-2
2 seferde çekerek ikili trabzan yaptım. Burada 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Tekrardan boşluğa döndüğümde 3 ve 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum zincirle beraber. Bir tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluğa dönüyoruz. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez alıp halkanın içerisine dönüyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve bir tane zincirimi çekip ilmeğimi bırakıyorum. Şimdi bizim burada kare bir motif oluşturabilmemiz için 4 tane boşluğa ihtiyacımız var. Son zincirimle beraber saydığımda bakın 1 2 3 4 tane boşluğa ulaşmış olduk. Burada ortada bakın boş duran ipimi arka kısmına çekiyorum ve halkamı sıkı bir şekilde kapatıyorum. Daha sonrasında arka kısmında herhangi bir yerden boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi buraya düğümlüyorum ki zamanla orta boşluk kısmında genişlemeler olmasın diye bakın. Düğümlememi gerçekleştirdim. İlmeğimi tığıma alıyorum. Bir tane zincirimi çekmiştim. 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı kapatıyorum. Daha sonrasında burada diğer rengimizin başlangıcını yapıyor olacağız. Şimdi turuncu renkte bir sıra boyunca gittikten sonra üzerine 2 sıra bordo rengimizin geçişini yapıyoruz. Hemen diğer ipimi elime alıyorum. Renk geçişlerimi direkt düğümleme yaparak değiştiriyorum. Şimdi bakın bu şekilde dibinden bir düğümleme yapıp diğer turuncu rengimi keserek artık bordo rengimize geçiş yapıyoruz. Hemen şöyle kestim. 1 2 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Daha doğrusu ikili trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Yandaki ikili trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir alt sırada 4 tane ikili trabzan yaptığımız için bir üst sırada da bakın her ikili trabzan tepesine bir tane trabzan yaptık. Zincirle beraber 4 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. Burada bir zincir çekerek oluşturmuş olduğum boşluğa geliyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde köşe kısmımızı oluşturmuş olduk. Devamında yine bakın ikili trabzanlarımız var. Hemen birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan, yandaki ikili trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir alt sırada 4 tane ikili trabzanım vardı. Yine tepesine 4 tane ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geliyorum. Buradaki boşluğa da 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaparak köşe kısmımı oluşturmuş oluyorum. Şimdi buraya 4 tane ikili trabzan yaptığımızda 2 tanesi sağ kenar için, 2 tanesi sol kenar için düşünüyoruz. Yani burada saydığımızda bakın köşe kısımlarına yapmış olduğum 2 tane ikili trabzanı sayıyorum. 2 4 6 8 tane ikili trabzana ulaşmış oluyoruz bir kenar kısmında. Devamında her ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe boşluk kısmına geldiğimde yani bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geldiğimizde 2 3
4 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonrasında birinci ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan, yandaki ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde her ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaparak köşe kısmına kadar geliyorum. Köşe kısmına geldiğimizde 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyorum ve burada 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirden tığımı geçiriyorum. Bakın ikili trabzanın tepesinden değil, zincirin içerisinden tığımı geçirip ilmek yürütmemi yaparak sıramı kapatıyorum. Başlangıçtaki kenar kısmımızı da yine saydığımızda köşe kısmına yaptığım ikili trabzanlara beraber 2 4 6 8 tane ikili trabzana ulaşmış oluyoruz ikinci sıramızda. Her kenarda 8 tane ikili trabzana ulaşmış oluyoruz. Şimdi bir üst sıranın başlangıcını yapacağım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki bakın ikili trabzanın içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Devamında rengim koyu olduğu için tam net göremiyor olabilirsiniz. Her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak köşe kısmına kadar geliyorum. Köşe kısmında da 2 tane ikili trabzanımın tepesine ikili trabzanımı yaptıktan sonra, yani burada saydığımda şu anda 3 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tam boşluktan, hani 4 tane ikili trabzan yapmıştık ya bu boşluk kısmımıza, köşe kısmımıza, 2 tane sağda 2 tane solda kalacak şekilde tam orta boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yani bu şekilde köşe kısmımı yapmış oldum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen birinci ikili trabzanın tepesinden, bu birazcık arada kaldığı için ilk ikili trabzan atlamayalım lütfen. Hemen birinci ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, yandaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde köşe kısmında yapmış olduğum 4 tane ikili trabzanın tepesine gelene kadar her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Baktığımızda köşe kısmındaki ikili trabzanların tepesine de birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 4 tane ikili trabzanım vardı köşe kısmında. 2 tane sağ tarafta, 2 tane sol tarafta kalacak şekilde tam orta boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzanımı yaparak köşe kısmımı oluşturmuş oldum. Şimdi bir köşede kaç tane ikili trabzan var sayalım. İkinci kenar kısmımız tam bir bütün halinde olduğu için bu noktada sayarak ne kadar ikili trabzana ulaştığımızı görebiliriz. Tam orta kısmına yine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz ya. 2 tane sağ kısım, 2 tane sol kenar için geçerli. O yüzden şöyle 2 tanesini de saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ikili trabzana ulaşmış oluyoruz. Bir tane kenar için. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Son kenar kısmına geldiğimizde, daha doğrusu son köşe kısmına 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ve yandaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 3 zincir çekerek başladığım noktada 3. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramı kapatıyorum. Ve saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ikili trabzana ulaşmış oluyoruz. Buradaki kenar kısmı için geçerli. 4. sıramızın başlangıcını yapıyor olacağız. Şimdi beraber farklı bir renge geçiş yapıyoruz. Burada krem rengime geçiş yapıyorum. Ben modelle renk geçişlerini birebir aynı şekilde ilerlemeye çalıştım. Dilerseniz fotoğrafına yakınlaşıp inceleme yaparak da kendi renk geçişlerinizi değişiklik yapabilirsiniz. İlla ki aynı renk geçişlerini yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi ipimizin dibinden düğümledikten sonra burada bordo rengimi kesiyorum.
Dördüncü sıramın başlangıcını yapıyor olacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Burada farklı olarak normalde hep ikili trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak devam edip sıramızı tamamlamıştık. Burada değişik olarak sadece boşluk kısımlarına batma işlemi yapacağız. Bakın burada kendini model gösteriyor. Direkt boşluk kısmına batma işlemi yapmakla ikili trabzanın tepesine batmak arasında fark var. Bu şekilde ara boşluk kısımlarına battığımızda ikili trabzanlarımız daha uzun olarak gözüküyor. Krem rengime geldiğimde yani 4. sıramdan itibaren direkt boşluk kısmına batma işlemi yaparak devam ediyor olacağım. 3 tane zincirimi çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın hemen dibindeki boşluk içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluk içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Yandaki boşluğun içerisine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşe kısmına kadar devam edelim. Köşe kısmına geldiğimizde tam orta kısmına gelecek şekilde yine 2 tane sağda 2 tane solda ikili trabzanımız kalıyor. Orta boşluk kısmına geldiğimizde 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan yaparak köşe kısmımı oluşturuyorum. Şimdi burada yarım bir kenar olduğu için yarım kenarımda ikili trabzan sayayım. 2, 4, 6, 8, 10 tane ikili trabzan var. Şimdi ikinci kenarımız bütün olduğu için buradaki ikili trabzanları sayarsak daha net sonuca ulaşabiliriz. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen bakın birinci ikili trabzanı atlıyorum. Yandaki boşluğa batma işlemi yaparak başlangıcımı yapıyorum. Ve bu şekilde her boşluğa bir tane ikili trabzan yaparak köşe kısmına kadar devam ediyoruz. Köşe kısmına geldiğimde yine 2 tane sağda 2 tane solda ikili trabzan kalacak şekilde tam orta boşluk kısmından bakın tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan yaparak köşe kısmımı oluşturuyorum. Bakın ikili trabzanlarımız da bu şekilde gayet güzel gözüküyor. Şimdi kenar kısmında ne kadar ikili trabzan var saydığımızda buradaki 2 tane ikili trabzanı sayıyorum. Buradan da 2 tane ikili trabzan sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. 4. sıramızda 15 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Devamında hemen birinci boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan, yandaki boşluğa gelip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son boşluğuma da bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Burada 3. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Sıra sonunda saydığımızda 15 tane ikili trabzana ulaşmış oluyoruz kenar kısmında. Devamında bir üst sıranın başlangıcını yapacağız. 2, 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan, yandaki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşe kısmına kadar devam ediyoruz. Köşe kısmına geldiğimizde 2 tane sağda 2 tane solda ikili trabzan kalacak şekilde tam orta boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan yaparak köşe kısmımı oluşturmuş oldum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Köşe kısmına geldiğimizde yine aynı şekilde 2 tane sağda 2 tane solda ikili trabzan kalıyor ve orta boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir kenarda 5. sıramızda kaç tane ikili trabzana ulaşıyoruz onu sayalım beraber. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. 5. sıramda bir tane kenarda 18 tane ikili trabzana ulaşıyorum. Devamında her boşluğa bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda bakın ilmek yürütme yapmış olduğum noktaya batma işlemi yapmıyoruz. Direkt boşluk kısmına batma işlemi yaptığımızda 18 tane ikili trabzana ulaşmış oluyoruz. Bir alt sırada ise buradaki ilmek yürütme yapmış olduğum noktaya batma işlemi yapmıştım. Mutlaka buradaki kenar kısmında sayarak ilerleyelim. Eğer buradaki ilmek yürütme yapmış olduğumuz noktaya batmamız gerekiyorsa batma işlemi yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde batmadan da sıramızı kapatabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Önemli olan ikili trabzan sayımız. Her seferinde diğer köşe kısımlarında da eşit olacak şekilde sayarak devam etmemiz gerekiyor. Burada 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirin içerisinden tığımı geçirip ilmek yürütme yaparak sıramı kapatıyorum. Ve bu şekilde 2, 4, 5. sıramızda tamamlamış olduk. Şimdi lacivert rengimizin başlangıcını yapacağız. Ama bu kısmı yeteri kadar aktarabildiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi sizler için bir başlangıç yaptığım için bu kısım hep bu şekilde devam edecek. Kaç sıra boyunca şurada beraber sayalım. Şimdi burada 5. sıramızı tamamladıktan sonra üzerine lacivert rengimizin başlangıcını yapacağız. Lacivert rengimizde de 2 sıra boyunca gidiyoruz. 5. sıramızı krem renkle tamamladık. Yani 6 ve 7. sıramda lacivert, 8 ve 9. sıramızda turuncu, 10, 11. sıramızda bordo rengimizi tamamlıyor olacağız. İkili trabzanlar gitmeyi. Daha sonrasında bakın bu şekilde üçerli ikili trabzanlar yaparak modelimizi oluşturuyor olacağız. Şimdi en son sıramda kaç tane ikili trabzanım var sizlere söylemek istiyorum. Yine orta boşluk kısmından itibaren saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 35, 36. Yani burada 36 tane ikili trabzanımız var son sıramızda. Kaçıncı sıramızda? 2, 4, 6, 8, 10, 11. sıramızda. Daha sonrasında dediğim gibi üçerli ikili trabzanlar yapacağız. Onun da 2 sıra boyunca göstermek istiyorum ki devamında kolaylıkla ilerleyebileceksiniz. Şimdi 11. sıramızı tamamlayıp geldiğimizi düşüneceğiz. Ve burada farklı bir renge başlangıç yapalım beraber. Nasıl üçerli ikili trabzanlar yapıyorum. İpimizi hemen dibinden düğümleyerek değiştiriyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Burada hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan, tekrardan aynı boşluğa dönerek bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Daha sonrasında herhangi bir zincir çekmeden tığımıza ipimi bir kez alıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Kenar kısmına geldiğimizde de yine kenar kısmında 2 sağda 2 solda, daha doğrusu buradaki sıra sayımızı tamamladıktan sonra 3 tane kalıyor. 3 tane sağda 3 tane sol kısımda kalacak şekilde bir eşit bir ayrım oluyor. O yüzden tam orta boşluk kısmına geldiğimizde yine kenar kısmımızı yapıyor olacağız. Bu sefer farklı olarak 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez alıyorum. Tekrardan aynı boşluğa dönüp 1, 2,
3 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımızı yapmış olduk. Şimdi dediğim gibi burada 2 tane kaldı boşluğum ama normal sıra sayımızda hem sağında hem solunda 3 tane ikili trabzan kalmış oluyor. Şimdi ben burada 2 tane trabzan atlayacağım ki yine eşit bir şekilde ilerleyebilirim. Ama normalde 3 tane ikili trabzan atlıyoruz. Boşluk kısmına geldiğimde 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Boşluğa geliyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan, tığımızı ipimi bir kez aldım. 1 2 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Boşluk kısmına geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, tığımızı ipimi bir kez aldım. 1 2 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, 1 2 3 tane atlıyorum. Boşluk kısmına geldim. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 3 tane atlayacağım ama son kısımda 4 tane ikili trabzanım kaldı. Burada direkt boşluk kısmına geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kenar boşluk kısmına geldiğimizde bir zincir çekip tekrardan aynı boşluğa dönerek 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak kenar boşluk kısmımızı oluşturuyoruz bu şekilde. Şimdi buradaki sayılar aklınızı karıştırsın istemiyorum. Burada bakın, sıramızda baktığımızda 2 tane kenar arasında kaç tane 3 aylı ikili trabzan yapmışız sayalım beraber. 2 4 6 8 10 11 tane 3 aylı ikili trabzanlar yapmışız. 2 tane köşenin arasında ikili trabzanlar sayımız. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Üzerinde bağlantı noktamız belli olmadan nasıl başlangıç yapacağımızı ve nasıl ilerleyeceğimizi göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna nasıl bağlantı noktamız belli olmadan bir sıra başlangıç yaptığımızı göstermek istiyorum. Burada 3. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. İkisini tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. 1 2 tane zincir çekiyorum. Bunu bir tane ikili trabzan olarak kabul ediyoruz. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki bakın boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi 1 2 seferde çekerek ikili trabzan, tekrardan aynı boşluğa dönüp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bakın, herhangi bir bağlantı noktası bu şekilde belli olmuyor. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan, yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde yandaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan ve köşe kısmına kadar devam ediyorum. Köşe kısmına geldiğimizde bir tane zincir çekmiş olduğum boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir çekip tekrardan aynı boşluğun içerisine dönerek 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum başlangıç noktama kadar. Şimdi bir tane kenarda 2 4 6 7. sıramızda bir tane kenarda kaç tane 3'erli ikili trabzana ulaşmamız gerekiyor. Hemen modelimi elime aldım. Bakın, 2 tane köşe kısmının ortasında ne kadar 3'erli ikili trabzanımız var. 2 4 6 8 10 12 tane
üçerli ikili trabzanlara ulaşıyoruz. Dediğim gibi bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Farklı bir şey yok ama bağlantı noktası aklınızı karıştırsın istemiyorum. O yüzden bir kez daha beraber başlangıç yapalım. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada sıramı kapatacağım. 3 zincir çekerek başlangıç yaptığımız noktadan 3. zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tığımda 2 tane ilmeğim var. İkisini beraber çekerek sık iğne yapıyoruz. Daha sonrasında üzerine 2 tane zincir çektim. Bunu bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki bakın boşluk içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Tekrardan aynı noktaya dönüp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi bu bağlantı noktasını tekrardan göstermek istedim. Diğer türlü modelimizde farklı bir şey yok. Her seferinde her boşluğa 3 tane ikili trabzan, köşe kısmını da yine aynı şekilde köşe kısmımızı yaparak devam ediyor olacağız. Şimdi parçamı elime aldığımda bakın bu şekilde toplamda kaç sıra boyunca bu şekilde gidiyorum. Şimdi ikili trabzanları beraber yaptık ve saydık. Üzerine kaç tane bu şekilde üçerli ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 2, 4, 6, 8. 8 sıra boyunca bu şekilde devam ediyoruz. Ve 8. sıramın sonunda parçamı tamamlıyorum. Bu şekilde parçamızı 8 sıra boyunca giderek yani bu kare ikili trabzanların üzerine 8 sıra boyunca giderek tamamladıktan sonra bir kenara alıp sırt kısmını yapacağız. Daha sonrasında hem yan kısmına birer tane sıra ilave ediyoruz hem de bu üst kısımlardaki işte boyun oyuntusu, ense oyuntusu kısmını ayarlıyor olacağız. Ben burada sizlerle başlangıçtan itibaren sıra sayımı da vermek istiyorum. Aklınız karışmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra boyunca giderek tamamladım. Bu arada modelde sıra sayısı daha azdı. Ben üzerime deneme yaparak büyüttüm ve yeterli uzunluğa ulaştıktan sonra parçamı bıraktım. Ama genişliği bir tık daha geniş olsun istediğimiz için buradan bir sıra boyunca ilave ediyor olacağız. Şimdi ben sizlerle ütülenmiş ve bu şekilde hazır halinin ölçüsünü sadece buradaki kare parçamın ölçüsünde paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde ölçtüğünde bu ensede yapmış olduğum kısmı dahil etmiyorum. 38,5 santim ve son sıramı dahil etmeden ölçtüğümde ise burada bunun da yine ölçüsü 38,5 santim ölçüsünde büyük bir kare parçayı çalışıp geliyoruz. Ön gövde kısmımızı tamamladıktan sonra ön gövde kısmına göre bir başlangıç yaparak sırt kısmımızı ayarlamasını yapıyoruz. Ben de bir tık büyük olduğu için ön kısmımızı da arka kısmına göre bir ayarlama yapacağım en son. Burada boyun oyuntusu ve ense boşluk kısımlarını en son yapıyoruz. Sadece düz parçalar halinde örgümüzü tamamlayıp geldikten sonra bu ayrıntı kısımlar yani burada en son sıradaki ense boşluğu, önde de yine aynı şekilde boyun boşluğunu yaparak birleştiriyor olacağız. Dediğim gibi öncelikle düz parçalarımızı tamamlayıp geliyoruz. Daha sonrasında ayrıntılı kısmını aktarıyor olacağım. Şimdi nasıl bir sırt kısmı yaptım? Dediğim gibi ön kısmına oranla bir tık büyük oldu. 85 tane ikili trabzandan oluşuyor. 85 tane ikili trabzan için 84 tane zincir çekiyoruz. 3 zincirle dönüşümüzle beraber bir ikili trabzan kabul ettiğimiz için 3 zincir çektiğimiz noktayı da toplamda sıra sonunda 85 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Benim ölçülerim kendime göre ayarlama yaptım. Burada kendi gövdenizin ölçüsünü ya da işte kullanmış olduğunuz bir kıyafeti
ölçü olarak da ayarlayabilirsiniz. Ölçünüzü yaparak yani zincir sayınızı üzerinize tutup deneme yapabilirsiniz. Ben de burada sırt kısmıma ölçümü ayarlayıp da bir zincir sayısı belirlemiş oldum kendim. S beden 36 beden için geçerli bir sayı. Bu arada tabii ki ön parçamızla başlangıç yaptığımız için oraya göre de bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Şimdi şu şekilde ön parçamı göstermek istiyorum sizlere üzerine koyarak. Bakın bu şekilde koyduğumda bir tık şu kenar kısmında boşluğumuz var. Tabi bu henüz ütülenmemiş hali. Ütüleme yaptığımızda birazcık daha esneme göz önünde bulunduruyoruz. En son bu kısımlardan birer sıra daha giderek tamamlıyor olacağım birleştirme kısmında. Şu anda sadece parçalarımı dediğim gibi ayarlamasını yapıyorum. Yanlarda boşluğumuz var, fazlalığımız var ama dikkat ettiyseniz boy kısmında herhangi bir boşluk göremiyoruz. Birebir eşitleme yaptım uzunluk kısmında. Ne kadar sıra gittim sırt kısmında? Şimdi bu parçamı üzerinden aldığımızda toplamda 36 sıra gittim. Ama burada yine buradaki parçanıza göre bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Buradaki parçadaki sayı ve ölçüler önemli. Tamamıyla buradaki ilk parçamıza yani ön gövde parçamıza göre bir ayarlama yapıyoruz. Daha sonrasında burada da boyun boşluk kısmını yapıyor olacağız. 36 sıra boyunca giderek sırt kısmımı tamamladım. Şimdi bu sırt kısmını ölçülerini de paylaşmak istiyorum. Uzunluğu 38 santim. Genişliği ise 42 santim genişliğinde. Burada elinize metreyi alıp gövdenizi ölçerek de zincir sayınızı belirleyebilirsiniz. Şimdi gövde kısmının başlangıcını beraber yapmayacağız arka sırt kısmımızın. Çünkü kol kısmı ile aynı şekilde ilerliyor olacak. Beraber kol kısmının başlangıcını yapıyor olacağız. Ben sizlerle hem ölçümü hem de sayılarımı paylaşmak istedim. Şimdi kol kısmında nasıl bir başlangıç yapıyoruz? Sırt kısmından sonra kol kısmı başlangıcı yapıyoruz. Çünkü istediğim kol ölçüsünde nasıl ulaşıyorum. Bu parçamı yaptım. Kol kısmı içinde düz parça belirleyeceğim, düz parça öreceğimiz için bu parçayı şöyle kolumun üzerine atıyorum bakın. Bu benim kendimce sayı belirleme yöntemim. Bu şekilde kol üzerine attım. Uzunluk önemli değil. Uzunluğu örerken ayarlıyoruz. Biz şu anda kaç zincir çekerek kol başlayacağız onu belirleyeceğiz. Buradan bakın şöyle arka kısmından tutuyorum. Şöyle ne kadar genişlikte kol istiyorsak tuttum. Mesela şu genişlik benim için yeterli. Buradaki kol benim kol genişliğim. İstemiş olduğum kol genişliği. Burada tutuyorum bakın parmağımla. Ne kadar ikili trabzan varsa o kadar zincir çekerek başlangıç yapmam gerekiyor. Ben saydığımda 58 tane ikili trabzan benim kol genişliğim için yeterli genişlikte. Ama mutlaka sırt gövde kısmından sonra bir ayarlama yaparsanız bu şekilde daha doğru kol sonuçları elde edebilirsiniz. Şimdi 58 tane ikili trabzan için 57 tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyor olacağız. Burada anlatabildiğimi düşünüyorum. Parçalarımı bir kenara alıyorum. Beraber kol kısmının başlangıcını yapıyor olacağız. Hep aynı şekilde hem sırt kısmında hem de kol kısmında ikili trabzanlarla devam ediyor oluyoruz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürüyorum ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Toplamda 57 adet zincire ulaşana kadar devam ediyorum. 57 tane zincire ulaştıktan sonra 57. zinciri parmağımla tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 57. zincirim içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 1, 2 seferde çekerek ikili trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde her zincirin içerisine bir tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Son zincirime kadar geldim. Son zincirimden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Ve saydığımızda 3 zincirimizle beraber toplamda 58 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Örgümün diğer kısmını dönüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın burada hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki ikili trabzanın tepesinden, daha doğrusu ikinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü
Burada 3 zincirimizi de bir tane trabzan olarak kabul ediyoruz. O yüzden dibindeki boşluğa değil bir sonraki ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Devamında her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Sondaki ikili trabzan tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada bu şekilde sıramızı tamamlayıp dönüşümüzü sağlamıyoruz. Tekrardan tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın burada 3 zincir çekerek başlamış olduğum nokta var. 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlamış oluyorum. Sıra sonunda bu başlangıçlarda 3 zincir çekerek başladığımız noktadaki zincir tepesine batmayı unutmuyoruz. Diğer türlü her sırada bir tane eksiltme yapacağımız için modelin yapısında bozulmalar olacaktır. Şimdi burada renk değişikliğine gidiyoruz. Ben direkt dibinden bir düğümleme yaparak ipimi kesip farklı bir rengin başlangıcını yapıyorum. Hemen bakın şu şekilde biraz uzun bırakıyorum. Dibinden düğümlediğim diğer rengimi kesiyorum. Turuncu rengimizi burada tamamlamış olduk. 2 sıra 2 sıra, yani her 2 sırada bir renk değişikliği yaparak devam ediyor olacağız. Örgümün diğer kısmına döndüm. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez alıyorum. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan, tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine gelip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi burada renk değişikliğimizi de göstermek istedim. Modelimiz devamında hep aynı şekilde devam edecek. Sıra sonunda 3 zincir çekerek başlangıç yapmış olduğum noktaya zincirimin tepesine ikili trabzan yapıyorum. Yani her sırada 58 tane ikili trabzana ulaşmış oluyoruz. Bu şekilde 2 sırada bir renk değişikliği yaparak dibinden düğümlüyorum, kesiyorum ve istediğim kol uzunluğuna ulaşana kadar devam edip geliyorum. Son zincir çekerek başladığım noktada zincirin içerisinden tığımı geçirerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 tane zincirimi çekip burada artık kesme işlemimi tamamlıyorum. Şimdi bu şekilde istediğim kol uzunluğuna ulaşmış oldum. Kaç sıra boyunca gittiğimi saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 40 sıra boyunca giderek tamamladım. Burada benimle birebir aynı sayılarda, aynı ölçülerde yapmak zorunda değilsiniz. Şu şekilde kolunuza tutarak düz bir parça ördüğümüz için mutlaka kendi kol uzunluğunuzda bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Burada bu nokta önemli. Çünkü bu sayı sizin kol uzunluğunuza uzun ya da kısa geliyor olabilir. Mutlaka kolunuza tutup denemelisiniz. Çizgi çizgi kaç renk sıra gittiğimi de saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sıra boyunca giderek tamamlamış oldum. Yani 20 tane şerit kullanmış oldum. Turuncu renki de başlamıştım. Lacivert renki de sıra sonunu tamamlamış oldum. Şimdi burada ölçümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu şekilde uzunluğunu ölçtüğümde 42 santim, genişliğini ölçtüğümde ise 28,5 santim genişliğinde. Burada dediğim gibi mutlaka deneme yaparak kendi ölçü ve sayınızı belirlemeniz gerekiyor. Bu şekilde iki parça halinde kol kısmını tamamlayıp geliyoruz. Şimdi tüm parçalarımızı tamamlayıp geldikten sonra güzel bir ütüleme yaptım. Bakın kol kısmının 2 tanesini tamamladım. Güzelce ütülemesini yaptım. Daha sonrasında gövde kısmından bahsetmiştim sizlere. Ön gövde kısmımız bir tık arkaya göre daha küçük diye. Bunun yan kısmına birer tane daha sıramızı gidip daha sonrasında üst kısımları giderek birleştirmemizi yapacağız. Şimdi bakın şöyle güzelce bir ütüleme yaptıktan sonra esneterek tamamıyla bir ütüleme yapıyoruz. Arka ve ön kısmının arasında ne kadar boşluk var ise ona göre sıra sayısı gideceğiz. Şimdi ben birer sıra gideceğim. Bakın esnetebildiğim kadar esnetip güzel bir ütülemesini yaptım. Nasıl bir sıra gideceğiz? Hemen şöyle üstteki parçamı alıyorum.
İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürüp bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Yan şerite gideceğiz sadece. Bu üst ve alt kısmına uzatma yapmayacağım. Çünkü boyutu yeteri kadar iyi oldu benim için. O yüzden sadece genişleme yapabilmek adına yan kısmına bir tane, diğer yan kısmına da bir tane sıra fazla giderek tamamlıyor olacağım. Zincirimi çektim. Tığım ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. Kenar boşluk kısmından, köşe boşluk kısmından 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Normalde buraya köşe kısmımızı yapıyorduk ama bir bütün halinde ilerlemeyeceğimiz için sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra tığım ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan, yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak buradaki köşe kısmına kadar devam ediyoruz. Köşe kısmına kadar geldim. Köşe kısmındaki boşluğa da 1 2 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz ve burada 1-2 tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Çünkü artık sıramızı tamamlamış olduk. Dediğim gibi sadece bir sıra boyunca gideceğim. Çok küçük fark önemli değil. Büyük fark olduğu için birazcık eşitlemek istedim. Sizin zaten ön kısmı ile arka kısmınız eşit bir şekilde ilerliyorsa bu şekilde yapmanıza da gerek yok. Şimdi diğer kenar kısmı için de, yani burada da köşe kısmından bir başlangıç yapıp bir sıra devam edip bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Buradaki sıramı da tamamlayıp geldim. Bakın burada boyun oyuntusu için boşluk için ilmek belirleyicilerimi taktım. Bu taraftan saydığımda, sol taraftan saydığımda direkt köşe kısmındaki boşluktan sayıyorum. Bakın bu noktadan değil. 1 2 3 4 5 6 ve 7. boşluğuma ilmek belirleyicimi taktım. Aynı şekilde sağ taraftan saydığımda da 1 2 3 4 5 6 7. boşluğuma ilmek belirleyicimi takıyorum. Ortada kalan boşluklar ise 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane boşluğumuz kalmış oluyor. Bu noktada bu şekildeyken boynunuza tutup bir boşluğu bakın derim. Çünkü çok fazla kapalı gelebilir ya da açık gelebilir. Ona göre boşluk sayınızda arttırma ya da eksiltme yapabilirsiniz. Bu şekilde belirledikten sonra başlangıç yaparak 2 ya da 3 kez eksiltme yapıyor olacağız beraber. İstediğiniz kenar kısmından başlangıç yapabilirsiniz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen burada sonradan yapmış olduğumuz 3 tane üçlü trabzanımız vardı. Bakın birinci trabzanın tepesinden boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında yandaki boşluğa geldim. 2 tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. İkili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, yatay ikili trabzanın olduğu boşluğa ise 2 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Herhangi bir zincir çekmeden köşe boşluğumuza geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde ilmek belirleyici öncesindeki boşluğa kadar devam ediyorum. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın ilmek belirleyicim olduğu boşluğa kadar gelmiş oldum. Tığımızı ipimi bir kez alıyorum. Buradaki boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu noktada renk değişikliği yapıyoruz.
Diğer rengimi elime aldım. Dibinden bir düğümleme yapacağım. Ve ipimi kesiyorum. Turuncu renkli. Sıramızı tamamladıktan sonra örgümüzün diğer kısmına dönüyoruz. Arka kısmına 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzanın ortasındaki boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Son boşluğuma geldiğimde 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın bu noktada bu şekilde bırakıp sıramızın dönüşünü sağlayamayız. O yüzden tığımıza ipimi bir kez aldım. Sondaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak bir boşluk oluşturup sıramı da düz bir şekilde kapatmış oldum. Şimdi örgümüzün diğer kısmına dönüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa tığımı geçiriyorum. 1, tekrardan aynı boşluğa dönerek 2 tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Devamında yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki boşluğumuza batma işlemi yapacağız. 2 tane eksiltme yapmamız yeterli oldu. Boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlamış oldum. Saydığımda 2, 4, 6, 7 tane boşluğa 3'erli ikili trabzan yapmış olduk. Bakın bu şekilde. Daha sonrasında örgümün diğer kısmına döneceğim. Ama burada 2 sıra artık bordo rengimizle gittikten sonra yine bir renk değişikliği yapmamız gerekiyor. Açık rengimizi hemen elimize alalım. Dibinden uzun bir düğümleme yapacağım. Daha sonrasında ipimi kesiyorum. Örgümün arka kısmına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde başlangıcımızı yapmış olduk. Şimdi her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak son noktaya kadar devam ediyorum. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve sıra sonundaki zincir çekerek dönüş sağladığım noktada zincirin tepesine de bir tane ikili trabzan yaparak sıramı kapatmış oldum. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Daha doğrusu sondaki bir önceki boşluğuma. Son boşluğumuza geldiğimizde de 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümüzün arka kısmına döndük. Renk değişikliği yapmayacağım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez alıp birinci boşluktan tığımı geçirerek 1,
2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım ve sıra sonundaki zincir içerisine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şimdi bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Aynı şekilde diğer tarafa da bir başlangıç yaparak devam ediyor olacağız. Buradakinin aynısını yapıyoruz. Ekstra farklı bir şey yok. Yine aynı şekilde 2 tane boşluk oluşturduktan sonra devamında da tamamlayarak bitiriyoruz. Kaç sıra boyunca gittik? Bir tane turuncu gitmiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra boyunca giderek tamamlayıp geliyorum buradaki kenar kısmında. Şimdi ön gövde kısmını tamamladım. Geldim. İki kenarı da aynı şekilde tamamlamış olduk. Bu durumda arka kısmımız birazcık altta kalmış oluyor. Şimdi eşitlemeyi yaptığımızda ne kadar boşluğunuz varsa o kadar sıra boyunca gitmeniz gerekiyor. Ben eşitleyip incelediğimde 2 sıra daha arkaya gitmem yeterli olacak. Çünkü son 2 sıramda da aslında toplamda 4 sıra eksiğim var. Ama arkada da bir ense boşluğu oluşturacağım için üzerine 2 sıra boyunca daha gideceğim. Bu bordo kısmın üzerine 2 sıra turuncu gideceğim. Ve yine 2 sıra böyle açık rengimizle krem rengimizle giderek ense boşluğunu oluşturuyor olacağız. Burada mutlaka tekrardan üst üste koyup parçalarınızı eşitlemeniz gerekiyor. Ne kadar sıra sayısına ihtiyacınız varsa o şekilde gitmeniz gerekiyor. Ama sondaki 2 sıranızı ense boşluğu için bırakmalısınız. Şimdi bu parçamı üstten aldım. Arka kısmında tekrardan şuradan bir başlangıç yapacağım ve devamında dediğim gibi 2 sıra ikili trabzanlardan oluşan rengimi giderek turuncu dedim ama sizlere bordonun üzerine açık krem rengim var. Krem renk ile 2 sıra boyunca gidiyorum. Daha sonrasında ikinci sıramızda ise ense boşluğu için tekrardan buluşuyoruz. Sırt kısmı için bahsettiğim gibi 2 sıra boyunca giderek tamamlamış oldum. Ön ve arkayı eşitledik bu durumda. Daha doğrusu 2 sıraya daha ihtiyacımız var eşitlemek için. Onun için de bakın buraya aynı ön kısmında yaptığımız gibi ilmek belirleyiciler taktım. Şimdi burada şu şekilde bir ayarlama yapıyorum. Önde bu kısımları ördüğümüz için bu şekilde boyun boşluğu bıraktığımız için bu kısmı şöyle tuttum. Tuttuğumda burada ne kadar ikili trabzan denk geliyorsa saymadım. Sadece şöyle göz kararı eşitleme yaptım ve ilmek belirleyicimi taktım. Aynı şekilde diğer taraf için de hemen bir eşitleme yaptım. Elimi düzeltiyorum bu arada şöyle esneterek. Ayarlamasını yaptıktan sonra ilmek belirleyicimi takıyorum. Ne kadar geliyorsa ikili trabzan. Şimdi burada bakın ilmeğimizin olduğu noktada beraber devam edelim istiyorum. Örgümün arka kısmına döndüm. Yine aynı renk ile devam edeceğim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine gelip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve devamında her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim ikili trabzanlar yaparak. Burada örgümüzün diğer kısmına dönüyoruz. Devam etmeyeceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çekip bir sıranın başlangıcını yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve devamında yine her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Burada 2 tane zincirimi çekerek ipimi biraz uzun bırakıyorum ki daha sonrasında dikerek sabitlemesini yapacağız. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi burada ne kadar ikili trabzan yaptıysak aynı şekilde burada da ikili trabzan yapıyoruz. 2 sıra boyunca tamamlayıp geliyoruz. Size bahsettiğim gibi bakın bu kenar kısmını da tamamladım geldim. Şimdi böyle bir birleştirme yapacağız. Dikme işlemimizi gerçekleştireceğiz. İpimizi birazcık uzun kesmiştik. Uygun iğnemize takıyoruz.
Daha sonrasında bu arada örgümün ters kısmından bir dikme işlemi gerçekleştiriyorum. Hem arka kısmı ters hem de ön kısmı da ters tarafından dikerek sabitleyeceğiz. Daha sonrasında ön kısmını döndürüyoruz. Burada baktığımda boşluğum var. Zincirin içerisinden iğnemi geçiriyorum. Karşılık gelen boşluktan da iğnemi geçirdim. Başlangıcımı yaptım. Burada bakın tek dal halinde iç kısımda kalan dallardan iğnemizi karşılıklı geçirerek dikme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Direkt boşluktan değil, sadece tek daldan bir dikme işlemi gerçekleştirirseniz kaba bir görüntü oluşmayacaktır. Daha düzgün, güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Burada elinizde eşitleme yapın mutlaka. Eğer kayma yaparsanız eşit bir görüntü elde edemezsiniz. Yani şu şekilde tutarak eşit bir şekilde dikme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Omuz kısımlarının birleştirmesini tamamladım. Geldim. Bakın yine aynı şekilde diğer omuzun da birleştirmesini tamamladım. Önden görüntümüz de bu şekilde gayet güzel gözüküyor. Şimdi ön kısmını hiç çevirmeden tüm birleştirmelerimizi tamamlayıp geldikten sonra boyun kısmını tamamlıyor olacağız. Şimdi sıra geldi kol kısmına. Öncelikle kol kısmını birleştirmesini yapalım. Yine ters kısımdan, düz bir parça olduğu için ters kısmından dikiyoruz. Krem renkte dikme işlemini gerçekleştireceğim. Tek bir renk kullanacağım. Ters kısmından kolu dikiyorum. Aynı şekilde diğer kolu da dikip geliyoruz. Daha sonra gövde kısmına birleştireceğiz. Kol kısmının dikme işlemini tamamladım. Geldim. Bakın bu şekilde. Dıştan görüntüsünü de şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi burada nasıl bir birleştirme yapacağız? Artık gövde kısmımızı birleştirerek devam ediyor olacağız. Öncelikle bu dikiş kısmı bizim bu kol altı kısmımıza gelmesi gerekiyor. O yüzden şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın dikiş kısmı alt kısma gelecek. Daha sonrasında burada parçalarımızı da birbirine eşit bir şekilde ayarlıyoruz ki daha sonrasında görüntü bozukluğu olmasın. Kol kısmını bu şekilde tuttum. Eşit gelecek nokta neresi? Tam karşılık gelen nokta. Bakın burası. Buradan bir başlangıç yapıyorum. Şöyle gövde kısmını birbirine bir birleştiriyorum. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Kol kısmı iki parça halinde gibi olduğu için şu şekilde dönerek dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Hemen buradaki boşluktan tek dal halinde dikiyor olacağım. Boşluktan iğnemi geçiriyorum. Karşılık gelen boşluktan da iğnemi geçirerek dikme işlemine başlıyorum. Ve bu şekilde buradaki noktama kadar dikmeye devam ediyorum. Kol altı kısmına kadar dikme işlemimi gerçekleştirdim. Bakın dönerek buradan başlangıç yapmıştık. Etrafını dönüp geldim. Şimdi buradan itibaren gövde kısmına dikmeye devam ediyor olacağız. Şuradan hemen bu alt kısma kadar dikme işlemimi gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında aynı şekilde diğer kol ve gövde kısmını da sabitleyip geliyorum. Dikme işlemimi tamamladım. Geldim ve ön kısmını çevirdim kazağın. Bakın bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi yaka kısmını başlangıcını yapalım beraber. Krem renkli ipimizin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir kez döndürüp bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Bu üstteki ön kısmı kenar kısmından başlangıç yapacağım. İstediğiniz herhangi bir noktadan başlangıç yapabilirsiniz. Direkt bakın boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi iki seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Aynı boşluğa dönerek 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yandaki yatay ikili trabzanın içerisine geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Alttaki boşluk kısmına geliyoruz. 2 tane ikili trabzan yaptım. Alttaki yatay ikili trabzanın içerisinden tığımı geçiriyorum. 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada belirli bir sayıda ikili trabzanlar yapmıyoruz. Sürekli dönüp bakmamız gerekiyor ki yapısı düzgün ilerliyor mu? Arada 2 tane ya da 3 tane ikili trabzan yaparak ilerlememiz gerekiyor çünkü. Bakın şu an boşluğa geldiğimde 3 tane ikili trabzan yaptım. Alttaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Son alttaki boşluğuma geliyorum.
Burası köşe kısmı olduğu için toplansın istiyorum biraz. O yüzden bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın şurada başlangıç yapmıştık. Boyun kısmına doğru dönüşümü sağlıyorum. Daha sonrasında yandaki ikili trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Yandaki ikili trabzanın tepesine gelip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluk kısmına geldiğimizde iki tane ikili trabzan. İkili trabzanın tepesine geldiğimde ise yandaki ikili trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde geçişimizi sağlamış olduk. Devamında da hep aynı şekilde ikili trabzanlar yaparak şu sırt kısmına dönüşümüze kadar devam ediyorum. Sırt kısmına kadar ilerledim. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada dikiş noktamız var. Birleştirme yaptığımız boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. Burada ilk boşluğa baktığımızda yatay ikili trabzanımız var. İçerisinden tığımı geçirerek 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yandaki yatay ikili trabzanın içerisinden tığımı geçirdim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Burada bakın boşluğumuz var. Birinci boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan, yandaki ikili trabzanın tepesine gelip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde geçişimi sağlamış oldum. Devamında her ikili trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaparak başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Başlangıç noktama kadar geldim. Başlangıç noktamda birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım ve 2 tane zincir çekip burada artık ipimizi kesiyoruz. Ve şu şekilde baktığımızda yaka kısmımızı tamamlamış olduk. Şimdi sıra geldi gövde kısmına, yani şu alt kısma da yine aynı şekilde ikili trabzanlar yaparak ilerliyor olacağız. Buradan beraber bir başlangıç yapalım. İstediğiniz herhangi bir noktadan başlangıcınızı yapabilirsiniz. Bir tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın burada ikili trabzanın tepesindeki boşluktan tığımı geçirip bir tane ikili trabzan, yatay ikili trabzanın içerisine geliyorum. 2 tane ikili trabzan, hatta birazcık böyle kasacak gibi duruyor. O yüzden 3 tane ikili trabzan yaptım. Boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan, ikili trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan ve bu şekilde her ikili trabzanın tepesine bakın bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Ve buradaki ikili trabzanın tepesine geldim. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Ve yandaki ikili trabzanın tepesine gelip ikili trabzanımı yapıyorum. Burada her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapacağız. Ve sırayı tamamladıktan sonra devamında da ikili trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan yaparak tamamlayıp geliyorum. Başlangıç noktama kadar geldim. Birinci ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım ve burada 2 tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Ve bu şekilde kazağımızı tamamlamış olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel dökümlü bir kazak oldu. SB'den 36 beden için çalıştım. Sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. Şöyle düzelterek. ...43 santim genişliğinde, yaka kısmından itibaren ölçtüğümde 39 santim, tamamıyla ölçtüğümde ise 46 santim ölçülerinde kazağımızı çalışmış olduk. Kol kısmının da ölçüsünü hemen paylaşayım. 48 santim uzunluğunda kol kısmını da yapmış olduk. Toplamda 4 tane krem renkten, 2 tane bordo rengimden, 2 tane lacivert ve 3 tane turuncu rengimden yeterli oldu. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız sizler için de yeterli olacaktır. Açıklama kısmı linkini bırakıyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.